Herkese merhaba. Bugün bu şirin yatağımızı birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi döşemelerini yaptık. Çok fazla detayı var bu ürünün. O yüzden lafı fazla uzatmadan bir an önce yapımına geçelim. Yine her zaman olduğu gibi ilk etapta kareli bir kağıdımıza yatak ölçülerimizin çizimini yapıyoruz. Ve ben bütün videolarımda olduğu gibi bu videomda da bu ölçüleri size ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmında yazacağım. Yatak başımız, yatağımızın alt kısmı, ayak ucu ve yanlar olmak üzere 5 parçadan oluşuyor yatağımız. Bu kalıbını çıkardığım ürünlerimi kartonuma kestim aynı şekilde ve şimdi bunları birbirine yapıştırıyoruz. İsterseniz karton biraz daha kalın dursun derseniz 2 kat yapmanız da uygun olabilir. Ama ben çok gerek görmedim. Bunu tek parça kartonla yapıyorum. Ahşapla da yapabilirsiniz ama ben olabildiğince elinizde olan malzemelerle yapmaya yönlendirdiğim için, geri dönüşüm ürünlerini tercih ettiğim için o yüzden elimde olan kartonla şimdi tek parça şekilde bu ürünümüzü tamamlayacağız. Öncelikle başlık kısmını yapıştırıyorum. Daha sonra ayak ucu ve yan parçaları yapıştırarak devam ediyorum. Evet, bütün kenarlarını yapıştırma işlemimizi tamamladık. Şimdi sıra yatağını yapacağız. Evet, yatağı için yine köpük karton kullanıyoruz. Çünkü hani sert bir görüntü elde etmek istiyoruz. Yatağımız çok fazla yumuşak olmuyor çünkü. Onun için bu köpük kartonu kullanacağız ve bunu daha sonra kumaşımızla kaplayacağız. Tam kalıbını alıyoruz. Yatağımızın iç ölçüsünün kalıbını alıyoruz ve kesiyoruz. Evet, kartonumuzdan kesip yerine alıştırdıktan sonra 2 tane kesiyoruz. Çünkü bir tanesi çok ince oluyor. Yatak kalınlığını yakalamak için bu parçamızdan 2 tane kullanıyoruz. O yüzden kaymaması için bunları birbirine yapıştırıyoruz sıcak silikonumuzla. Yatağımızın içine tamamen yerleşebilmesi için ölçerek kenarlarından makasla biraz düzeltmeler yaptım. Ve son olarak kenarlarında daha önce biliyorsunuz bu kartonlarla çalışırken aradaki köpükler birleşiyor ve o çıkıntıları bu şekilde zımparayla temizliyorum ki daha muntazam bir görüntü elde etmek için o çıkıntıların kumaşımızın içinden kötü bir görüntü oluşturmasını istemiyorum. Bu yüzden fazlalıklarını bu şekilde alıyorum. Yatağımızın yerine tam olarak oturduğunu son bir kez daha kontrol ettikten sonra şimdi kumaşla kaplama kısmına geliyoruz. Yatağımızın ölçüsünde kumaşımızı bu şekilde keseceğiz ve yine sıcak silikonla yapıştıracağız. Evet, yatağımızı tamamladık. Bu şekilde kumaşımızı da kapladık kartonumuza. Kalınlığı da gayet güzel oldu. Tam bir yatak görüntüsünü elde etmiş olduk. Ve son bir kez daha yatağımıza yerleştirip tam olarak yerine oturduğundan emin oluyoruz. Evet, bu şekilde tam bir yatağımızı elde etmiş olduk. Biraz daha yatak eee, kasasının dışına çıksın istiyorsanız bir kat daha köpük karton kullanabilirsiniz. Şimdi yatağımızı boyamaya geldi. Ben beyazla boyuyorum. Daha sonra farklı işlemler de yapacağım. İlerleyen aşamalarda bunu birlikte göreceğiz.
Şimdi sıra geldi nevresimimizi yapmaya. Nevresimimiz için e, kumaşımızı yatak ölçüsünde ayarlıyoruz. Şu an ayaklarını takmadığımız için biraz daha uzun yapıyorum. Ayak payını da hesaba katarak yapıyorum. Bu şekilde çiçekli bir kumaş kullanmayı tercih ediyorum. 2 kat yapacağım nevresimimizi biraz daha dolgun durması adına. Alttaki katı ama düz renk kullanacağım. Üstteki çiçekli olacak. Alta beyaz kumaş kullanacağım. Alta beyaz kullanmamın nedeni yorganımızın bir katını, nevresimimizin bir katını ön tarafa doğru büktüğüm zaman daha şık görünsün. İki tarafı da desenli olsun istemiyorum. Kumaşımı kestikten sonra cetvelle çiziyorum. Çünkü dikeceğim. Diktiğim kısımlarda kayma yapmak istemiyorum. O yüzden tam düz bir çizgide dikmek istediğim için cetvelle yerlerini belirliyorum. Evet, dikip içini dışına çıkardıktan sonra şimdi birazcık ütüleyip geliyorum. Ütüleme işlemimiz de tamam ve gördüğünüz gibi bir kat bu şekilde alta beyaz yapmamın sebebi buydu. Bir kat döndüğüm için daha şık görünüyor nevresimimiz. Şimdi yorganımızın, nevresimimizin daha şık görünmesi için ucuna bir biye geçiyorum. Kumaşımın rengiyle uyumlu olarak açık lila bir biye vardı elimde. Ondan geçeceğim şimdi. Bunu da yine sıcak silikonla yapıştırıyorum. Bu kısma siz tül, dantel veya boncuk, ince ne aklınıza geliyorsa ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Evet, süsleme çalışmamız da bitti nevresimimizi. Gördüğünüz gibi yapılan her çalışma farklı bir şirinlik katıyor. Şimdi nevresimimizin üzerine dekor amaçlı gördüğünüz bu beyaz kadifeden, bej olan kadifeden bir süs yatak örtüsü yapacağım. Bu biraz süslü olacak. Önce için dışına getiriyorum ve yorganım nevresimimizden biraz daha ince olması gerekiyor bunun tabii ki. Bu şekilde dikiyorum ve ucuna aynı şekilde bunun da dantel geçiriyorum. İnce şerit halinde tülüm vardı. Onunla süsledim bunun kenarında. Evet, örtülerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde görünecek bittikten sonra. Tabii biz başka uygulamamıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yine silikon bir kalıbımdan çıkarmış olduğum alçı şeklinde desenim vardı. Siz de bunu istediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz. Silikon kalıplarda çok fazla bu tip desenler olabiliyor. Onları bulup hani alçı döküp bu böyle kalıplar çıkartabilirsiniz. Ya da düz bırakabilirsiniz. Ya da yatağın üst kısmına başka bir şerit dönebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa onu uygulayabilirsiniz. Benim elimde bu malzeme olduğu için daha önceden ben direkt bunu yapıştırmayı tercih ettim. Yatağımın dokusuna da uygun olduğunu düşünüyorum. Alçı figürümü yapıştırdıktan sonra yine sünger yardımıyla bakır rengine boyamayı tercih ettim. Çünkü dokusunu versin istiyorum. Her yerini boyamak istemedim. O yüzden bu şekilde beyazlarla kalsın istedim. Daha şık göründüğünü düşünüyorum. Bunu da sünger yardımıyla ancak elde edebiliyorum. Evet, gördüğünüz gibi yatağımın kenarlarında yine süngerle bu şekilde hafif dokunuşlarla bu uygulamayı yaptım ve yatak yüzümüzü ve dekor olarak uyguladığımız yatak örtümüzü geçeceğim.
Yanlarına, yatak örtümüzün yanlarına bir parça daha dantel dönüyorum. Sadece üst kısımda bırakmayacağım ve yanlarda da aynı malzemeyi uygulayacağım. Biraz daha aşağı doğru sarkmasını istiyorum çünkü. Yatağımızın örtülerini, süsleme işlemlerini tamamladım. Bu bir kenarda beklerken şimdi yastıklarını yapacağız. 2 tane desenli yastık yapacağım. 2 tane de yine kadife olan parçamdan yastık yapacağım dekor amaçlı. Bol yastıklı yatakları seviyorum. 2 tane de böyle süngerimiz var. 2 parça yine kumaşımızdan kestim. Köpük kartonumuzun üzerine köpük kartonumuzun üzerine o süngerleri de yapıştıracağım. Önce bu kumaş parçamızı kenarlarından yapıştırarak kıvırıyorum. Dediğim gibi bir başka videoda daha ayrıntılı bir şekilde yastıklarımın yapımını göstereceğim, çekeceğim. O yüzden takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aklınıza takılan bütün sorular için yorumlara bekliyorum. Yapmamı istediğiniz farklı ürünlerde olursa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. İstediğiniz ürünleri yapmaya gayret edeceğim. Evet, küçük yastığımızın kenarlarını yapıştırdım ve şimdi kestiğim küçük köpük kartonun kalıbına göre yarım gelecek şekilde kenarlarını yapıştırıyorum. Daha sonra içine bu köpük kartonumu ve süngerimi yerleştireceğim. Sünger yerleştirmeseniz de olur. Şey de koyabilirsiniz. Sadece elyaf da koyabilirsiniz köpük karton koymadan. Ama bunlar daha düzgün durmasını sağlıyor. Yani köpük karton daha muntazam bir şekilde durmasını sağlıyor. Ya da sadece sünger koyabilirsiniz benim yaptığım gibi. Köpük kartonu ben ölçüde kullandığım için onu yaptım sadece. Ölçüde kullandım yani köpük kartonu. O yüzden hani süngeri kullandım aslında yastığımın içinde sadece. Bu şekilde üst kapak kısmını da uçlarından yine yapıştırıyorum. Bunları yapmamın nedeni kumaşın iplerinin kenardan atmasını önlemek için. Oralardan kayma yaparsa, çıkma yaparsa hoş olmaz. O yüzden yapıştırınca hem daha muntazam duruyor. Ve bunu da kapak gibi onun üzerine getirdikten sonra iki kenardan bu şekilde yapıştırarak yastıklarımı tamamlıyorum. Şimdi yatağımın ayaklarını takmaya geldi sıra. Kalemle işaretledim. Yatağımın ayaklarını nereye takacağımı öncelikle belirledim. Bu şekilde elimde malzemelerim vardı. Siz bunları ahşap ayak olarak da kullanabilirsiniz. Bunları boncukçulardan da tedarik edebilirsiniz. Çok farklı üründe boncuklar var. Şekillerde boncuklar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bunlardan keserek biraz kısaltarak bu şekilde yatağımın ayaklarını oluşturuyorum. Ayakları yapıştırma işlemimiz de bittikten sonra artık yatağımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi hazırladığımız örtülerimizi serip düzenleyip yatağımızı güzel bir görüntü elde ediyoruz. Yastıklarımızı da koyuyoruz. Yastıklarımın kenarına da nevresimin ucuna çektiğim lila şeritlerden, biyelerden çektim gördüğünüz gibi kenarlarını, iki kenarına. Ve aynı mantıkla bu kadife yastıklarımı da yaptım. Kenarlarına onun da farklı bir dantel geçirdim. Böylece yatağımızı tamamlamış olduk ve son hali karşınızda. Oldukça şirin oldu renkleri ve desenleriyle. Şu ana kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Çok daha farklı çalışmalarla karşınızda olacağım ilerleyen zamanda. İzlediğiniz için teşekkürler.